Obezite ameliyatlarının en korkulan komplikasyonu kaçaklardır. Bugünkü videomuzun konusu kaçak testi yapalım mı yapmayalım, şart mı değil mi? Obezite ameliyatları son 20-25 yıldan beri kapalı yöntem yani laparoskopik yöntem yapılmakta ve şu anda günümüzde dünyada en sık yapılan ameliyat yöntemi de tüp mide ameliyatıdır. Tüp mide ameliyatlarından sonra kaçağın görülme ihtimali ortalama %1'dir. Bu iyi merkezlerde binde 1'e kadar düşmekte. Yeni başlayan merkezlerde veya deneyimi fazla olmayanlarda ise bu oran %5'e kadar çıkmaktadır. Bizim kendi serimizde bu oran %0.5'in çok altındadır. Videonun da başında söylediğim gibi bu ameliyatlardan sonra en korkulan komplikasyon ise kaçaktır. Peki kaçak nedir? Kaçak mide veya bağırsağın ameliyatla birleştirilen veya kesilen yerlerinde herhangi bir şekilde sızıntı olmasıdır. Yani mide veya bağırsak içeriğinin dışarıya yani karın boşluğuna sızmasıdır. Tüp mide ameliyatlarında da bu olay mide içeriğinin karın boşluğuna sızması olarak tanımlanabilir. Ve en sık görüldüğü yerde yemek borusuyla mide birleşiminin olduğu yerdir. Peki videomuzun konusuna gelirsek, kaçak testi yapalım mı yapmayalım? Kaçak testini iki farklı zamanda yapabiliyoruz. Birincisi ameliyat sırasında, ameliyat bittikten sonra. Ameliyat bittikten sonra ağızdan mideye yerleştirilen ince bir tüple içine mavi bir sıvı verip metilen blue dediğimiz bu sıvının karın boşluğuna sızıp sızmadığını görebiliyoruz. İkinci zaman ise ameliyattan sonra gıdalara başlamadan önce veya gıdalara başladıktan hemen sonrasında da test yapılabiliyor. Bu testlerde birkaç tane yöntem var. Birincisi ağızdan mavi su içirip karnına koyduğumuz direnden bu suyun gelip gelmediğini görmek. İkinci bir yöntem röntgen altında ilaçlı bir sıvı içirilerek midenin veya bağırsağın herhangi bir yerinden dışarıya bu sıvının sızıp sızmadığını görmek. Üçüncüsü ve en etkili yöntemse yine ağız yoluyla ilaçlı su içirilip hastaya tomografi çekilmesi. Peki bu kaçak testlerini yapmaya gerek var mı? Ameliyat sırasındaki kaçak testine gelirsek, zaten biz ameliyat sırasında mideyi kestiğimizde zımbalarla eğer düzgün bir zımba hattı oluşturduysak, ameliyat sırasında herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıysak ve bu ameliyat revizyon ameliyatı değilse, yani daha önce olmuş ve başarısız olmuş bir cerrahinin tekrar düzeltilmesi ameliyatı değilse kaçak testine gerek yoktur. Peki sonrasında bu kaçak testini yapmaya gerek var mı? Tabii ki gerek yok. Çünkü bununla ilgili yapılmış birçok çalışma var ve bu çalışmalarda da kaçak testinin yapılan fizik muayene yani doktorun muayenesine ve yapılan tahlillere herhangi bir üstünlüğü olmadığı görülmüş. Hastaların kafasında genelde şu soru işareti oluyor. Biz bu kaçak testini olalım, eğer kaçağımız yoksa bundan sonra herhangi bir sorun oluşmaz. Sanki kaçak ameliyat sırasında bir yer açık kalmış da oranın tespitinde kullanılmakmış gibi düşünüyorlar. Aslında bu çok yanlış bir düşünce. Sonuçta kaçak testi o anda kaçak var mı yok mu onu gösteriyor. Ama sonrasında bir saat sonra, 2 gün sonra veya 5 gün sonrasında da kaçak oluşabilir. Kaçak riski ilk 1 ay olmaktadır. Dediğim gibi kaçak testi yapıldıktan sonra da kaçak olabilir. Sonuçta o yapılan kaçak testi sonrasında gelişebilecek, oluşabilecek kaçağı göstermemektedir. Zaten iyi bir doktor, iyi bir cerrah yaptığı fizik muayene, hastanın görüntüsü ve hastanın kan tahlilleriyle de kaçağın varlığını tespit edebilir. Tabii ki eğer kaçaktan şüpheleniyorsak o zaman yapacağımız test oral yoldan yani ağız yoluyla ilaçlı su içirip tomografi çekmektir. Kaçağın belirtileri nelerdir? Hastanın nabzının 100, 110, 120'yi geçmesi, ateşinin 38'e geçmesi, geçmeyen şiddetli karın ağrısı ve nefes darlığı. Bunları eğer görüyorsak, kan tahlillerinde iltihabi değerlerin yüksek olduğunu görüyorsak, muayenemizde de eğer karında bizim saptadığımız bazı bulgular varsa o zaman yapmakta fayda vardır. Eğer bu bulguların hiçbiri yoksa kaçak testi yapmanın zaten bir anlamı yoktur. Çünkü zaten hastada o an kaçak yoktur. Biz hep hastalarımıza şunu söylüyoruz. Hastayı konuştururken güldürüyoruz. Eğer bir hasta gülebiliyorsa
zaten onda kaçak yoktur. Çünkü kaçak olduğunda, yani midenin o asitli içeriği karın boşluğuna sızdığında karın zarını ciddi bir şekilde irrite eder. Yani zarar verir ve hasta bırakın gülmeyi, konuşmak dahi istemez. Çünkü her konuştuğunda, her güldüğünde çok ciddi bir şekilde ağrı çeker. Onun için ne ameliyat sırasında ne de ameliyat sonrasında biz rutin olarak kaçak testi yapmıyoruz. Çünkü kaçak testi yapmak sadece o anda kaçak var mı yok mu onu gösteriyor. Zaten biz bunu yapacağımız muayeneyle ve tahlillerle anlayabiliyoruz. Sonrasında oluşabilecek kaçağı kaçak testi göstermemektedir. Bugünkü videomuzda kaçak testinin rutin olarak yapılmaması gerektiği hakkında konuştuk. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.